Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı'nı kaybettiği için değil, İsrail Devleti'nin önünde bir engel olarak durduğu için yıkıldı. Siyonistler İsrail'i kurabilmek için büyük devletlerden en az birinin desteğine sahip olmaları gerektiğini biliyordu. Hatta ilk olarak doğrudan Osmanlı İmparatorluğu'nun kapısını çalıp Filistin'i istediler. Karşılığında da imparatorluğun tüm borçlarını kapatmayı taahhüt ettiler. Fakat Osmanlı onlara kapıları kapattı. Daha sonra İngiltere'ye yöneldiler ama bilinenin aksine Yahudi olanlar da dahil hükümet yetkilileri başlangıçta Siyonizme tamamen karşıydı. Çünkü İngiltere bölgedeki Araplarla iyi ilişkilere sahipti ve onların güvenini zedelemek istemiyordu. Bakan Lord George Curzon, Filistin'deki Arap nüfusun hakimiyetine dikkat çekerek onları reddetti. İngiliz kabinesinin tek Yahudi üyesi Edwin Samuel Montagu da Siyonizmi yaramaz bir siyasi inanç olarak nitelendirdi. Britanya Yahudileri Yönetim Kurulu Başkanı David Alexander, Anglo-Yahudi Derneği Başkanı Claude Montefiore ve Ortodoks hahamların çoğu da Siyonist girişime karşı çıktı. İngiliz ajan ve diplomat Gertrude Bell, Filistin'in Arap olduğunu ve Kudüs'ün 3 inanç içinde kutsal olduğunu söyledi. Siyonistler İngiltere'den de istediklerini bulamadılar ama bu sırada ABD devletinin kritik mevkilerinde kadrolaşmayı başardılar. Tarihler 1916'yı gösterdiğinde uluslararası konjonktür epey değişmişti. Birinci Dünya Savaşı başlamış, İngilizler savaşta çok yara almıştı. Özellikle 1916 yılı İngilizler için sadece bir günde 57 bin İngiliz'in öldüğü feci bir yıldı. Bu yıl İngiltere için ne kadar kötüyse, Siyonistler için de bir o kadar güzeldi. ABD'deki liderleri Louis Brandeis, ülkenin Anayasa Mahkemesi yargıçlığına atandı. İngiltere'de ise savaşın kötü gidişatı nedeniyle hükümet değişti ve daha önce Siyonist lider Theodore Herzl'ın avukatlığını yapan Lloyd George, başbakan oldu. İngilizler savaşı kazanmak için ABD'nin desteğini almaya çalışıyordu. Uluslararası bir silah tüccarı olan James Malcolm, İngiliz savaş kabinesindeki bakanlara ABD'yi savaşa çekmek istiyorlarsa, bunun en makul yolunun ABD'li Siyonist lider Louis Brandeis ile görüşmek ve Siyonistlere bir Yahudi devleti vaat etmek olduğu tavsiyesinde bulundu. Siyonistler de İngiltere'nin ABD'nin desteğini aradığının farkındaydı. İngilizlere bir teklifle geldiler. Teklife göre İngiltere Filistin'de bir Yahudi devletini destekleme sözü verirse, Siyonistler de ABD'yi İngiltere'nin yanında savaşa girmesi için ikna edecekti. Teklif İngilizler tarafından kabul edildi. Masada İngiliz hükümetini Mark Sykes temsil ediyordu. Onu Osmanlı topraklarının bölüşüldüğü gizli Sykes-Picot Anlaşması'ndan tanıyoruz. Siyonistleri ise hareketin kurucularından Nahum Sokolov, İngiltere'deki Siyonistlerin lideri Chaim Weizmann ve ABD Siyonistlerinin lideri Louis Brandeis temsil etti. Anlaşma iki taraf için de hayati kazanımlara sahipti. İngilizler için savaş pek de iyi gitmiyordu. ABD'yi savaşa sokabilmek için de ellerinde pek fazla kozları yoktu. Çünkü ABD, 1. Dünya Savaşı'ndaki çatışmayı oluşturan ittifakların dışındaydı. Siyonistler ise ilk kez büyük bir devletten davalarına destek olma sözü almayı başarabilmişti. Siyonistler üzerine düşeni yapıp sahip oldukları siyasi ve maddi gücün yardımıyla ABD'ye savaşa girme kararını aldırdı. ABD'nin dahil olmasıyla nihayet İtilaf devletleri savaşın galibi oldu. İngiltere ise anlaşmanın kendisine düşen kısmını Balfour Deklarasyonu'nu yayımlayarak yaptı. Tarihçi William Yale bu anlaşma hakkında şöyle diyor: Siyonizme İngiliz desteğini kazanmak büyük bir beceri, sarsılmaz bir enerji ve kararlılık gerektiren inanılmaz bir başarıydı. Deklarasyon aslında 1917'de İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Balfour tarafından Siyonist lider Rothschild'e yazılan mektuba verilen isim. Mektup, İngiltere'nin Filistin'de Yahudi halkı için ulusal bir vatan kurulmasını olumlu karşılayacağını ve bu amacın başarılması için elinden geleni yapacağını vaat ediyordu. Deklarasyon her ne kadar Balfour tarafından yazılsa da metne son halini veren ABD'li Siyonistler, hatta Peruşim örgütünün lideri Louis Brandeis'in kendisiydi. Zaten Balfour Deklarasyonu fikrini 1915'te ilk ortaya atan kişi de Peruşim'in kurucusu Horace Kallen'dı. Siyonistler için Balfour Deklarasyonu bir zaferdi. Çünkü İsrail'in kuruluşuna giden ilk adım atılmış oldu. Tarihçi Thomas Kalski'nin dediği gibi İngiltere ile ittifak kuran Siyonistler artık uluslararası politikada önemli bir güç haline gelmişti. İngiliz Siyonist Landman'ın ifadesiyle deklarasyon İngiltere'nin Siyonistlere hediyesi veya romantik bir jesti değil,
Savaşı kazanmak için mecbur oldukları bir anlaşmanın sonucuydu. İşte ABD'nin 1. Dünya Savaşı'na girme süreci ve Balfour Deklarasyonu'nun yazılma hikayesi böyleydi. Şimdi gelelim konunun Osmanlı ile alakasına. ABD savaşa dahil olup dengeleri değiştirdikten sonra Mayıs 1917'de ABD Dışişleri Bakanı Robert Lansing aldığı bir raporu Başkan Wilson'a iletti. Raporda Osmanlı'nın Almanlarla arasının açıldığı ve İtilaf devletleriyle müstakil bir barış yapmaya sıcak baktığı yazıyordu. Başkan Osmanlı ile erken bir barış fikrini benimsedi ve Türkiye'ye Henry Morgenthau başkanlığında bir delegasyon göndermeye karar verdi. Bu olay aynı zamanda ABD'nin Mayıs 1917 itibarıyla İngiltere'den farklı olarak henüz Siyonizmi tam olarak desteklemediğini gösteriyor. Osmanlı ile erken bir barış, İtilaf devletlerinin savaşı daha erken ve daha az kayıpla kazanma çabasına yardımcı olabilirdi. Ancak Osmanlı'nın cephede bozguna uğratılmadan masaya davet edilmesi, imparatorluğun parçalanmasını ve Siyonistlerin Filistin'i işgal etmesini engelleyecekti. Adeta Beyaz Saray'ı ele geçirmiş olan Siyonist Louis Brandeis, bir şekilde sağ kolu Felix Frankfurter'ı bu delegasyonun içine yerleştirmeyi başardı ve ona Siyonist plana aykırı olabilecek her türlü anlaşmayı engelleme görevi verdi. Siyonistler henüz yoldayken Morgenthau'yu vazgeçirdiler. Mark Sykes, İngiltere'nin Filistin cephesi komutanına bir mektup yazarak ABD'nin barış girişiminin Siyonistler tarafından engellendiği müjdesini verdi. Böylece İngiliz ordusunun Kudüs'e ilerlemesinin önündeki engel ortadan kalkmış oldu. Savaş devam etti, binlerce insan daha öldü ve Filistin düştü. Osmanlı Siyonist plana engel olmamış olsaydı, İtilaf devletleri asıl düşmanları Almanya'yı bozguna uğratmak için Osmanlı ile işbirliği yapacaktı. Savaş bittikten sonra galip devletler artık imparatorluk vasfını yitiren Osmanlı'nın topraklarını bölüşmek için Paris Barış Konferansı'nda bir araya geldi. Osmanlı topraklarında yaşayan halkları manda sistemi altında tutmaya karar verdiler. Peki o sırada Siyonistler, özellikle de Louis Brandeis ve Felix Frankfurter neredeydi? Tabii ki Paris'te. Deklarasyonun Paris Konferansı'ndaki anlaşma metnine girmesi için ve Filistin'de bir Yahudi devleti kurulması için lobi yaptılar. ABD'li önemli isimlerden bazıları da Siyonizme karşıydı ve Siyonist planı engellemek için Paris'e gitti. Suriye Protestan Koleji'nin rektörü Howard Bliss, Orta Doğu halkının kendi kaderini tayini için bir komisyon kurulması çağrısında bulunmak üzere Paris'teydi. Princeton Üniversitesi Profesörü Philip Brown da Paris'e giderek Siyonizmin Filistin üzerindeki etkisinin ne olacağı konusunda ABD Dışişleri Bakanlığı'na istenen raporları sundu. Bunun hem Araplar hem de Yahudiler için bir felaket olacağını belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bölge direktörü olan William Westerman da benzer şekilde Siyonist tutuma karşı çıktı. Bunun Filistinlilerin haklarını ayaklar altına alacağını yazdı. Tüm bu itirazlar Başkan Wilson'ı da harekete geçirdi. Durumu bizzat araştırması için Filistin'e bir komisyon göndermeye karar verdi. King Crane adındaki komisyon, bölgede nüfusun tüm kesimleriyle röportaj yaparak 2 ay geçirdikten sonra Filistin'e devlet kurmak için Yahudilerin sınırsız göçünü öngören Siyonist tutumun karşısında bir tavsiyede bulundu. Komisyonerler bir Yahudi devleti kurulmasının Filistinlilerin medeni ve dini haklarına ağır bir tecavüz olacağını belirtti. Yahudi temsilcilerle yaptıkları görüşmelerde Filistin'deki Yahudi olmayan herkesin tamamen mülksüzleştirilmesini istedikleri, hatta bu amaç için silahlı bir kuvvete sahip olmayı amaçladıkları kanısına vardılar ve Paris Barış Konferansı'nı Siyonist önerileri reddetmeye çağırdılar. Peki komisyon Filistin'deyken Brandeis ve Frankfurter neredeydi? Tabii ki Filistin'deydi ve bu komisyonu yakından takip ediyordu. Brandeis komisyon raporunun barış antlaşmaları imzalanana kadar ilgili yerlere ulaşmasını engelledi ve ABD delegasyonu Siyonistlerin yönlendirmelerini takip etmeye zorlandı. Tarihçi Melvin Yurovsky'nin de işaret ettiği gibi King Crane raporunun gömülmesiyle Siyonizmin önündeki büyük bir engel ortadan kalktı. Komisyon raporunun tamamı ancak birkaç yıl sonra Editor and Publisher dergisi tarafından yayımlandı. Başında raporun sümenaltı edilmesine karşı öfkeli bir giriş yazısı vardı. O yazıda şöyle diyor: "Önce gerçekler vardır. Dünya bugün yozlaşmış durumda çünkü gerçekler gizlendi ya da saptırıldı. Eğer 1918'de dünya uluslararası durumun her türlü kamuflajdan arındırıldığını, her gizli anlaşmanın açıldığını ve her ulusal durumun açıklığa kavuşturulduğunu görebilseydi, olayların tamamen farklı bir şekilde sonuçlanmasında ısrar ederdi." Sonuç olarak Paris'te İngiltere'ye verilen Filistin mandası Siyonist projeyi destekliyordu
ve Balfour Deklarasyonu'nun diline sahipti. İngiltere deklarasyonu yürürlüğe koymaktan sorumlu olacaktı. Filistin'de Yahudi halkı için ulusal bir vatan kurulacaktı ama Filistin'deki Yahudi olmayan toplulukların haklarına zarar verecek faaliyetler yapılmaması şartıyla. Kağıt üzerinde böyle yazıyordu fakat ne bu şarta uyuldu ne de bu şartı koyanlar ihlal edilen haklar için bir girişimde bulundu. Çünkü başından beri Siyonistlerle ortak hareket ettiler ve Filistinlilerin haklarını hiçbir zaman önemsemediler.